Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem görseli ve tam kıvamında harika lezzetiyle vazgeçilmez tatlılarınızdan biri olacak. Bülbül yuvası tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3 su bardağı su. Ve bir dilim limonu suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kaynatalım. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Üzerine 1 adet yumurta ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı irmik. 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Daha sonra ununu azar azar ilave edelim. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştıralım. Dediğim gibi ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içinden alalım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurun yaklaşık yarısı kadarını yumaklayıp tezgahın üzerine alalım. Merdane ile yaklaşık yarım santim kalınlığında olacak şekilde açalım. Daha sonra yuvarlak bir kalıpla keselim. İsterseniz bardakla da kesebilirsiniz. Daha sonra kestiğimiz yuvarlakları yağlanmış tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Hamurun kalan kısmını yine yumaklayarak tezgahın üzerinde merdane ile yaklaşık yarım santim kalınlığında olacak şekilde açalım. Daha sonra yine aynı yuvarlak kalıpla yuvarlaklar keselim. Kenarlarındaki parçaları alalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ben krema sıkacağı duyu kullandım. Yuvarlakların tam orta kısmına bastırarak delikler oluşturalım.
işlemi isterseniz şişe kapağı kullanarak da yapabilirsiniz. Daha sonra bütün olarak kestiğimiz yuvarlakların üzerine fırçayla yumurta akı sürelim. Hamurların üzerine yumurta akı sürmemizin nedeni üzerine koyacağımız hamurun güzelce yapışması için. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor, merak etmeyin. Yumurta akını sürdükten sonra videoda gördüğünüz gibi ortasını delik olarak hazırladığımız hamurları tepsideki hamurların üzerine yerleştirelim. Hamurlar yumurta akı sayesinde güzelce birbirine yapışıyor. Tüm hamurları yerleştirdikten sonra videoda gördüğünüz gibi hamurların kenar kısmına fırçayla yumurta sarısı sürelim. Bir kase fındığı bıçakla 2 veya 3 parçaya böldüm. Videoda gördüğünüz gibi hamurların orta kısmına sığdığı kadar fındıktan yerleştirelim. Ben fındık kullandım. Sizler isterseniz iri doğranmış ceviz veya fıstık, badem de kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi muhteşem görselliğiyle tatlımız pişmek için hazır. 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık yarım saatte pişti. Tatlıyı fırından alalım. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Dikkatli bir şekilde dökelim, fındıklar içinden çıkmasın. Tatlımız şerbetini çekene kadar 2-3 saat kadar bekletelim. Ben yaklaşık 1 saat kadar beklettim. Videoda gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Tatlımız servis için hazır. Tam kıvam, tam ölçü. Harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde sizler ve ikram ettiğiniz kişiler de çok beğenecek ve favori tatlılarınızdan biri olacak. Kesinlikle bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve beğendiğiniz videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.